Herkese merhaba. Bu videomda sizlerle birlikte bu tatlı minik avokado anahtarlığın tarifini paylaşacağım. Hadi başlayalım. Kanalıma abone olup beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bir şeyler paylaşıyorum ve paylaştıklarımın sonuca ulaştığını görmek beni mutlu ediyor. Yeni videolar, yeni tarifler paylaşmama teşvik edici oluyor. Şimdiden herkese tekrar teşekkür ediyorum. Sihirli halka yaptım. Bir zincirle sabitledim. 6 adet sık iğne yapacağım. Sihirli halkamı kapatıyorum. Bu örnekte sıraları ilmek kaydırmayla kapatarak ilerleyeceğiz. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine tığımı geçirdim. İp aldım. İçinden çıkıp ilmeğimin içinden çıkıyorum. Bütün modeli bu şekilde ilmek kaydırmalarla tamamlayacağız. Bir zincir çekip bir üst sıraya geçiyoruz. Şimdi her birine çift batıyoruz. Yani sıra sonunda 12 sık iğne elde edelim. İlmek kaydırma yaptıktan sonra hemen dibinden aynı yerden batmamız gerekiyor, yoksa eksiltiriz. Bir çift yaptım. Son çiftimi yapıyorum. 12 adet sık iğnem oldu. Evet, sonuncuyu yaptım. Şimdi tekrar ilmek kaydırma yapıp bir üst sıraya geçeceğiz. Burayı da tekrar iyice göstereceğim. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyorum. Şöyle tığımda 2 adet battığımla beraber ilmek var. İpi aldım. İkisinin de içinden çıkıyorum. Şöyle düzgün bir yuvarlağımız oldu. Tekrar 3. sıraya geçerken bir zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Bu sırada 3. sırada bir sık iğne, bir çift yapacağız. Sıra sonunda 18 sık iğnemiz olacak. Bir tek battım, bir çift yaptım. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar ve 18. sık iğnemi yaptım. Tekrar ilmek kaydırma yapıyorum. Sıramı kapattım. 4 ve 5. sıraları düz bir şekilde 18 sık iğne olarak örelim.
Evet, 2 sıra düz ördüm. Tekrar ilmek kaydırma yapacağım. Batıyorum. İpimi çıktım birini. Şimdi renk değiştireceğiz. Açık yeşili alalım. Ve içinden çıkaralım. Bir zincir çektim. Şimdi sıra boyunca 2 tek, 1 çift yapacağız. Fakat düz değil. Şöyle bloğdan alarak, arka kanattan alarak 1, 2 tek, 1 çift. Şöyle ikisine bir batmıyorum. Şöyle netleyip iyice göstereyim. Evet, bu şekilde değil. Sadece arka kanadını alıp öreceğiz. 2 tek, 1 çift sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz olacak. İki tek, bir çift sıra sonuna kadar. Son çiftimi yaptım. Yine ilmek kaydırmayla ilk yaptığım sık iğnenin tepesinden çıkıyorum. Şimdi şunları bağlayalım. Kahverengiyle işimiz kalmadı. Evet. Yine bir zincir. İlk yaptığım yere batıyorum. Yani ilmeğin dibine. 1, 2, 3 tek normal bir şekilde öreceğim bu sefer. 1 çift. 3 tek 1 çift sıra sonuna kadar toplamda 30 sık iğneye ulaşacağız. Üç tek, bir çift, üç tek ve son çiftimi yaptım. 30 sık iğneye ulaştım. Tekrar ilmek kaydırmayla bir üst sıraya geçiyorum. Bir zincirimi çektim. Bu sırada sıra sonuna kadar 4 tek, bir çift yapıp 36 sık iğneye ulaşalım. Sıra sonuna kadar 6 kez tekrarlayacağız. 4 tek, bir çift.
Evet, sıra sonundayım. İlmek kaydırmamla bitirdim. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir zincir çektim. Tam dibinden tekrar batıyorum. Bu sırada 5 tek, bir çift sıra sonuna kadar 6 kez tekrarlayalım. Sıra sonunda 42 sık iğnemiz olsun. Sıra sonundayım. İlmek kaydırmamı tekrar yapıyorum. Bu kısımları özellikle gösteriyorum. Yapamayan arkadaşlarımız var. İyice anlasınlar diye ilmek kaydırmayı. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı dibinden, yani bir ileriye gitmeden aynı yere batıyorum. Bu sırada da 6 sık iğne, bir çift yaparak sıra sonuna kadar 48 sık iğneye ulaşalım. 6 kez bu işlemi tekrarlıyoruz. 6 sık iğne, bir çift. Evet, son çiftimi yaptım. 48 sık iğnem var. Tekrar ilmek kaydırmayla bu sefer sıramı bitiriyorum. İpimi kestim. Şimdi buradan da devam edebiliriz. Fakat şu bağlantı yerinin görünmesini yani yüzünde görünmesini istemediğim için şöyle çevireceğim. Şu bölmeye üst kısmını yapacağız. Şuradaki çift battığımız yerin ilkine tığımızı geçirelim. İpimizi taktık. Yine bir zincir çektim. Aynı yere bir adet sık iğnemi yaptım. İpimi bağladım. 10 tane sık iğne yapalım. Diğer tariften farklı olan kısmı bir tanesi burası. Biraz daha geliştirilmiş hali. Evet, 10 adet sık iğnemi yaptım. Şimdi bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şöyle sıkıca çekelim. 10 tane sık iğnemiz var. İkinciden tığımı takıyorum. İpimi geçirdim. Bir zincir çektim. Olduğum yere batıyorum. 8 adet sık iğne yapıyorum. Şu ipi de şöyle geriden alıp şöyle örelim. Yedi, 8. Yine bir zincir. İpimizi keselim. Tekrar başa dönüp ikinciden tığımızı takıyoruz. Bir zincir çektim. 6 adet sık iğne yapalım. Tekrar bir zincir. İkinciye taktım. 4 adet sık iğne yapalım. Birinci olduğumuz yere 1, 2, 3 ve 4.
Evet, şeklimiz ortaya çıktı. Şimdi aşağı ineceğiz. Şöyle netleyip iyice göstereyim. Birinciye indim. İkinci sıraya. Şu bıraktığımız sık iğnelerin tepesine batıyorum ve köşelerine. Evet, düzlüğe inene kadar toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne ile aşağı indim. Devam edelim etrafını. Şuraya gelene kadar düz bir şekilde şu en son ipi kopardığımız yere göstermek istedim. Şöyle normal düz örüyorum. Ve tekrar köşeye geldim. Şu sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir adet. Şu arada görünen boşluğa batıyorum. Tekrar sık iğnenin tepesine. Toplamda 6 adet sık iğne ile yukarı çıktım. Evet, ilk yaptığım, en tepede yaptığım dörtlünün üzerindeyim. Birinciye yaptım. İkinci ve üçüncüyü yaptım. Şimdi ilmek kaydırma yapıp bitiriyorum. İpimi koparabilirim. Ön yüzeyimiz hazır. Gözlerini takalım. Ağzını yapalım. Devam edelim. Gözümüzü takalım. Şöyle yerlerini belirleyelim. Gözlerimizi taktık. Şöyle gözün kenarından küçük bir kiprik yapalım. Şöyle minicik bir şey. Yan tarafa da geçelim. Ağzımızda bu kadar. Arkadan sabitleyelim.
Evet. Devam edelim. Koyu yeşilimizi aldık. Sihirli halka yapıyorum. Altı adet sık iğne yaptım. Sihirli halkamı kapattım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp devam ediyorum. Bir çift yaptım. Sıra sonuna kadar 6 çift yapıyorum. Bu sırada bu arka kabuk kısmında ilmek kaydırma yöntemiyle devam etmeyeceğiz. Spiral bir şekilde çalışabiliriz. Sıra sonuna kadar her sık iğneye çift batıyorum. 12 sık iğnem sıra sonunda oluşacak. Devam ediyorum. Bir tek, bir çift, sıra sonuna kadar 6 kez bir tek, bir çift. Sıra sonunda 18 sık iğnemiz olacak. Evet, 18 sık iğnem oldu. Şimdi yer belirleyici takalım. Zorlananlar için kolaylık olsun. Evet. Dördüncü sıramızda 2 tek, bir çift sıra sonuna kadar 6 kez tekrarlayalım. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz olsun. Evet, sıra sonuna geldim. 24 sık iğnem oldu. Şimdi 3 tek, bir çift sıra sonuna kadar 6 kez tekrarlayalım. 30 sık iğneye ulaşalım. Sıra sonuna kadar 3 tek, bir çift. 30 sık iğneye ulaştım. Şimdi 4 tek, bir çift yaparak 36 sık iğneye ulaşalım. Sıra sonunda 6 kez 4 tek, bir çift yapıyoruz. 36 sık iğneye ulaşıyoruz. Yedinci sıramıza geçtik. Yedinci sıramızda 5 tek, bir çift yapıyoruz. 6 kez tekrarlıyoruz bu işlemi. Sıra sonunda 42 sık iğnemiz olacak. Beş tek, bir çift sıra sonuna kadar. 8. sıradayız. 6 tek, bir çift sıra sonuna kadar 6 kez tekrarlayalım. 48 sık iğneye ulaşalım. Sıra sonuna kadar 6 tek, bir çift. Evet, 48 sık iğnemiz oldu. Şimdi 3 sık iğne sökelim. 1, 2, 3. Evet. İlmek kaydırma yapacağız.
İlmek kaydırmamızı yaptık. Kapattık. Bir zincir çekelim. Olduğumuz yere bir sık iğne. Evet, devamında 9 adet daha sık iğne yapalım. Toplamda 10 sık iğne. Evet, 10 sık iğne. Bir zincir çekip ipimizi koparalım. Tekrar başa takacağım. İkinciden ipimi bağladım. 8 adet sık iğnemi yapıyorum. Tekrar ipimi kopardım. Başa takıyorum. İlk yaptığımız parçadaki aynı işlemi yapıyoruz. Altı sık iğne. Tekrar bir zincir. İpimi kopardım ve son katımı çıkıyorum. 4 sık iğne yapacağım buraya da. Evet, aşağı doğru iniyoruz. Bir önceki sırada son kalan sık iğnenin tepesine, yine araya, ilk yaptığımızla aynı işlemi yapıyoruz. Evet, aşağı indim. Şimdi etrafını dolanacağım. Evet, yukarı çıkıyorum şimdi. Toplamda 6 sık iğne ile uç kısımlarını yukarı doğru çıkıyoruz. Evet. İki ve 3 tane daha yaptım. Etrafını çevrelemiş oldum. Bir sıra dümdüz örelim. Evet, bir sıra daha düz bir şekilde ördüm. Şimdi diğer parçayı alalım elimize. Bu yüzümüze baksın. İlmeğimizi şöyle çıkaralım. Bunun içine yerleştirelim. Bu kısmına şöyle tam karşılıklı gelsin. Bizim için yeter. Yani bir tane ileri, bir tane geri, benimki sizinkinden bir tane farklı oldu demenize hiç gerek yok. Çünkü hiç önemli değil. Şuradan tepeden düz olan kısmın başından takıyorum. Şu arkadaki ilmeği buradan geçireceğim. Şöyle göstereyim iyice. Şöyle öne aldım. İlmeğimi öne aldım. Evet, bu tarifte dikiş yok yine. Diğer tariften farkı burası. Bir diğer farkı. Bir tane zincir çekip sabitledim. Şimdi bütün sık iğneleri karşılıklı kapatalım. Aynı yere bir tane batıp karşıya geçelim. Şöyle.
Karşılıklı bütün sık iğneleri örüyorum. Bir tane eksik, bir tane fazla. Sonunda işte denk gelmedi. Aralara yedirebiliriz. Denk gelmesi lazım. Zaten sayıları aynı şekilde yaparsanız karşılıklı birbirine denk gelir. Bir tane atlanır, iki tane atlanır. Ama kapatılmayacak sorunlar değil. Şöyle karşılıklı bütün sık iğneleri kapatıyorum, örüyorum. Tekrar sık iğne ile birleştiriyorum. Kapatmaya yakın için dolduracağım. Karşılıklı sık iğneleri kapatıyorum. Birbirine sık iğne ile birleştiriyorum. Evet, sona doğru geliyoruz. Şimdi biraz açıklık bırakalım içini doldurmak için. İçini güzelce dolduralım şu göbek kısmına itikleyerek. İçini doldurduk güzelce. Kapatmaya devam edelim. Evet, sonuncu ilk yaptığımın tepesine ilmek kaydırma yapıp bitiriyorum. Şu iplerimizi evet, ipimizi koparalım. Gizlemek için çok az uzun bıraktım. Şunu da alalım buradan. Evet, ipimizi içten gizleyeceğiz. Fiyonk yapalım. Pembe, istediğiniz renk. Ben pembe kullanıyorum. Sihirli halkamı yaptım.
ilmeğimi sabitledim. 2 zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Dibine ilmek kaydırma. 2 zincir. 2 tane ikili trabzan. 1 2 tekrar 2 zincir. Dibine ilmek kaydırma. Evet, fiyonk hazır. Şöyle sihirli halkamı kapattım. Bir tane zincir çekip ipimi koparıyorum. Şunların ikisini birbirine bağlayalım. Evet. Bunu da tepeye dikeceğiz. Bu kadar. Evet, avokado tarifimizin sonuna geldik. Sizler de videoyu izleyip tarifimi denerseniz, beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.